Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Beni zaten tanıyorsunuz. Aslında Part 2'den hepinize merhaba arkadaşlar demek istiyorum. Neden? Çünkü eğer izlemediyseniz geçen hafta şu videoyu attık. Peugeot 5008'i inceledik, baktık, gezdik, tozduk. Bugün ne yapacağız? Bugün ise Tiggo 8 Pro'yu inceleyeceğiz. Arkadaşlar Tiggo 8 Pro'yu herkes çekti. Part 1'de de söylemiştim zaten Part 1'in girişinde. Sercan dedi ki abi 5008 ile Tiggo 8'i niye karşılaştırmıyorsun? Dedim çok mantıklı olan, niye karşılaştırmayalım? Bugün de işte Tiggo 8'i karşılaştıracağız. Bakacağız neyi var neyi yok. Biraz da süreceğiz işte. İçi nasıl, dışı nasıl, bagajı nasıl, bunları konuşacağız sizlerle. Ne donanım var, ne donanım yok. Üçüncü partta ise, yani bir sonraki hafta atacağımız partta ise fiyat olarak, performans olarak, yakıt olarak, yedek parça maliyeti olarak vesaire vesaire, alım satım maliyeti olarak sizlerle bunları konuşacağız arkadaşlar. Ne bekliyoruz? Videoyu beğendik. Kanala abone olduysak o zaman günahıyla sevabıyla Tiggo 8 Pro. Arkadaşlar Tiggo 8'e şöyle dışarıdan baktığımızda gerçekten heybetli duran bir araba. 7'nin arka tarafını beğenmiyordum ama 8'in arka tarafını gerçekten çok beğeniyorum. Peugeot 5008'e nazaran bu arabanın gerçekten artı yönleri var ama eksi yönleri de var. Bunları zaten 3. partta konuşacağız demiştik. Gördüğünüz gibi sinyallerimiz bu şekilde kayar led. Kayar led değil diyen yorum atan arkadaşlar olursa bakın bu şekilde olunca kayar led oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi zaten xenon farlarımız var. Başka nelerimiz var? Alt tarafta herhangi bir sis farımız yok. Buralar boş. Neyimizi görüyorsunuz? Burada ön park sensörümüzü görüyorsunuz arkadaşlar. Aracın panjuru, kocaman bir Chery logosu var. Buralar böyle çok güzel duruyor. Ya çok şık yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti panjur. Böyle hani buralar böyle ışıltılı gibi duruyor ya. Işıklı değil ama bilginiz olsun. Çeki demiri kapağımız burada arkadaşlar. Aracın rengi mor. Tiggo 8'e en çok yakışan renk bu mor rengi arkadaşlar. 5008'imiz turuncuydu. 5008'e de bu bakır rengini yakıştırıyorum, bilginiz olsun. Aracın yan tarafına doğru geldiğimizde nelerimizi görüyoruz? Bugünkü aracımızın lastikleri arkadaşlar, Cooper diye bir lastik var. Evolution City. Bilmiyorum, galiba Çin malı bir lastik bu da. 235'e 55 R18 jantlarımız var. 18 inç jantlarımız var yani bugünkü aracımızda. Aracın sinyalleri 5008'deki gibi yana konumlandırılmış. Aynalarımız elektrikli bu arada. Bu araç da gayet uzun bir araç. Şöyle boydan bakacak olursak arkadaşlar, gördüğünüz gibi kocaman bir araç. Bunun da teknik bilgileri şu sağa sola bir yere koyarım. Aracın etrafında şöyle gezerken kapı seslerine bir bakalım. Ne var ne yok. Kapı sesini beğendim. Kapı kolları böyle yanlamasına yerleştirilmiş. Tutup çekmeli. Gördüğünüz gibi altında çok güzel bir nikelajımız var. Bunun kapıları bütün açılıyor mu? Bütün açılıyor bunun kapıları da. Aynı Tiggo 7 videosundaki gibi ya da 3008 5008 videosundaki gibi. Yani paçalarınız çamur olmaz. Bunun da arka camları renkli arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada neyimiz var? Tabii ki de tank kapağımız var arkadaşlar. Tank kapağı buradan açılıyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi benzinli bir araç. Herhangi bir AdBlue bağlantısı veya LPG'si yok. Burayı böyle kapattık. Aracın arka tarafına doğru geldik. Ya arkadaşlar ben bu aracı Porsche Cayenne'e benzetiyorum, eski nesillerine. Bulabilirsem şu tarafa falan fotoğrafını koyarım. Hani ben bunu söylediğimde yok arkadaş ne alakası var falan diyenler oluyor. Benzeten varsa lütfen aşağı yorum olarak yazsınlar. Aracın arkasına baktığımızda gerçekten heybetli duran bir araç. Benim hoşuma gidiyor yani. En çok arkasını beğeniyorum ben bu aracın. Arkasında nelerimiz var? Köpek balığı antenimizi görüyorsunuz. Spoilerımız burada. 3. stoplanmamız burada. Sileceğimizi burada görüyorsunuz. Burada ayrı yazılmış, kocaman yazılmış Chery yazımızı görüyorsunuz. Plakamız var. Onun altında Tiggo 8 Pro yazımız var. Stoplarımız zaten gördüğünüz gibi ledli arkadaşlar. Güzel duruyor, tatlı duruyor. Onun altında neyimiz var? Şurada gördüğünüz gibi kedi gözlerimiz, gerisiz farımız var. Egzozlarımız aktif bu arada, bilginiz olsun arkadaşlar. Neden? Çünkü benzinli. Burada neyimiz var? Tabii ki de park sensörümüzü görüyoruz. Difüzörü falan gayet şık, gayet güzel yani. Söylemeyi unuttuk. Burada da 290T yazımız var. Burada geri görüş kameramız mevcut. Arabanın zaten hemen hemen her yerinde bir sensör kamera var yani bugünkü aracımızda. Aracı şöyle etrafında 360 derece döndük. Ya bu mor rengini ben çok yakıştırıyorum. Hani yakıştıran olur, yakıştırmayan olur. Aşağı yorum olarak yazsın arkadaşlar. Siz de yakıştırıyor musunuz bu araca? En çok siyahla mor yakışıyor buna. Herkes siyah çekmiş, ben de mor çekeyim dedim. Şöyle yavaştan aracın içine doğru gelirken
Kapı seslerimiz bu şekilde. Kapımızı şöyle açtık. Dörtlü flaşörümüzü kapatalım. Çünkü böyle bir ses çıkıyor. Kapımızı açtık. Ya böyle kapıyı açtığımda hani bir BMW veya bir Mercedes, Audi'ye biniyormuşum hissi yaratıyor bu araç bana. Neden abi? Çünkü bakın buralarda böyle kaplamalar var. Hani orijinal ceviz falan değil tabii ki de. Plastik kaplama, sert plastik ama güzel duruyor. Burada ledlerimiz var. 5008'de de vardı. Ya buraları böyle hani taba deri döşeme yapmışlar ya. Çok güzel olmuş abi. Buralar böyle yumuşak. Buralar da yumuşak. Hani böyle çok sert değil ama yumuşatılmış bir sertlik var. Ama çok da sert değil. Buralar gayet yumuşak. Neyimiz var? Kapı açma, kapama tuşlarımız burada. Koltuk hafızamızı burada görüyorsunuz. Açma kolumuzu burada görüyorsunuz. 4 cam otomatiğimiz var. Aynaları böyle kapatıp açabiliyorsunuz. Şuradaki tuştan. Burada işte ayna seçici, ayna joystick, arka cam kilidi falan filan. Buralarda sert. Hadi bak buraları mesela böyle güzel yapmışlar ama abi 5008'in mesela burası kaplıydı böyle. Bunda herhangi bir kaplama yok. Şöyle boş. Şöyle gösterecek olursak. Boş yani sert. Bilginiz olsun. Neyimiz var? Aynı Tiggo 7'de olduğu gibi bunda da şöyle ışıklı Tiggo yazımızı görüyorsunuz. Koltuklarımız da gayet güzel. Şık. Havalandırmalı koltuk var. Bugünkü aracımızda bilginiz olsun. Isıtmalı, soğutmalı yani. Elektrikli hafızalı koltuğumuz var demiştik. Buradan ileri geri oluyor. Alçaklık, yükseklik. Şöyle yavaştan aracın içine doğru oturduk. Tiggo 7'nin içine oturduğumuzda koltuklar gerçekten rahat. Ama gerçekten rahat. Hani öyle böyle bir rahatlık değil. Ben bir Duster'ın içinde uyumayı seviyordum. Hani bir de bunun içinde uyuyabilirim. Bunun içinde çok rahat uyunur. Bilginiz olsun. Şöyle soldan başlayacak olursak her zamanki gibi. Burada neyimiz var abi? Yokuş iniş desteğimiz var. Bakın diyor ki yokuş iniş asistanı etkin. Bunu kapattık. Yokuş iniş asistanı kapatıldı. Burada neyimiz var? Tabii ki de bagaj açma tuşumuz var. Şöyle buraya basıyoruz. Tiggo 7'de de vardı. Bakın bunda da şöyle animasyonlu şekilde açılıp kapanıyor. Şöyle tekrar bastık. Kapandı. Kapanırken dörtleri de yakıyor. Gördüğünüz gibi otomatik far özelliğimiz mevcut bugünkü aracımızda. Sadece arka sis farı var bugünkü aracımızda. Ön sis farı yok. Bilginiz olsun. Sinyalimiz zaten. Sinyali yakarken aynı bu şekilde olduğu gibi bakın. Böyle oluyor. Gösterge gayet güzel. Tiggo 7'nin aynısı aslında baktığınız zaman. Ne var? Burada sadece Tiggo 8'i gösteriyor. Yakıt göstergemiz burada. Hız göstergemizi burada görüyorsunuz. İşte uyarılar. Burada park. İşte dışarısı 14 derece diyor. 9279 kilometrede bugünkü aracımız. Burada devir saatini görüyorsunuz. Benzinli bir araç. Hararet göstergemiz burada. Kornamız bu şekilde çalıyor. Burada direksiyonda nelerimiz var abi? Direksiyon biraz büyük. 5008'den buna binince biraz büyük geliyor. Neden? Çünkü klasik direksiyon. Direksiyon D formunda bu arada bilginiz olsun. Şöyle gösterecek olursak. Hani direksiyon biraz kaba, ele iyi geliyor ama şurada dikişleri falan şöyle gösterecek olursam sizlere nasıl göstereyim? Hani böyle güzel dikişler falan, şıklık yaratılmaya çalışmış. Ama keşke şu ortası boş olsaydı ya. Her neyse. Arkadaşlar bugünkü aracımızın direksiyonunda Tiggo 7'de de söylemiştim. Bunda da söyleyeyim. Bakın şurada ne yazıyor? Normal diyor. Ne diyor? Normal, uzun, kısa. Yani öndeki araçla sizin mesafenizi koruyor bu adaptif. Bu şuradaki tuşumuz hız sabitleyiciyi kapatıyor. Bu işte hız sabitleyici ayarları. Adaptif hız sabitleyici var bugünkü aracımızda. İşte bu da hız sabitleyiciyi etkinleştiriyor. Bu da işte yukarı aşağı yapıyor. Böyle işte sürüş zamanı falan filan onları seçiyor size böyle. Gördüğün nasıldı? Şöyle. İşte tarih falan filan seçiyor bunlarda. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Burada akıllı sürüş asistanı var. Bunu buradan açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın diyor ki iptal edildi. Tekrar basalım. Aktif edildi. Asistan açık. Burada işte ses tuşlarımızı görüyorsunuz. Bugünkü aracımızda da pedal shift'lerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi. İşte telefonu kapat, telefonu aç. Parçayı ileri geri al ya da frekansı değiştir. Sesi komple kapat. Sesli komut özelliği ama Say that again. cancel. Last time, try something like call or play music. Cancel. Okay, cancelled. Sesli komut özelliğimiz var bugünkü aracımızda. Başka nelerimiz var? Şöyle bu tarafa doğru gelecek olursak abi kocaman ekranı var. Ya bak işte mesela 360 derece kamera.
Gördüğünüz gibi ister 3 boyutlu seçin. Bakın direksiyonu çevirince animasyon da direksiyonu çevriliyor. BMW'de vardı bu özellik yanlış hatırlamıyorsam. Burada sadece ön taraf, burada sadece arka taraf. Zaten sinyal verince otomatikman bakın sağ gösteriyor. Sola sinyal veriyorum. Direkt solu gösteriyor. 3 boyutlu bir şekilde. Benim hoşuma gitti. Güzel. Böyle de arabanın etrafını görüyorsunuz. Bakalım dörtlüyü yakınca ne yapacak? Arkaya gösteriyor. Buralar böyle sert kaplama. Dediğim gibi hani böyle biraz Mercedes'e BMW'ye biniyormuş gibi hissettiriyor. Ama işte sert kaplama. Orijinal değil. Havalandırma menfezlerimizi görüyorsunuz. Bunu böyle kapatalım. Burada başka ne özelliğimiz var? Burayı anlatıyorduk. Yarım kaldı. İşte medyaydı, telefondu. Apple CarPlay, Android Auto özelliği var bugünkü aracımızda. Bilginiz olsun. Video diyor. Tabi herhangi bir şey yüklü değil. USB'den video izleyebiliyorsunuz. Şöyle hafiften bir aşağı doğru geldik. Burada klima kontrolleri var. Aynı zamanda bakın şerit takip uyarısı. Aynı zamanda işte şerit takip asistanı olsun mu olmasın mı? Klima ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tiggo 7'de burada tuşlar vardı. Bunu da buradan yapabiliyorsunuz. Fan ayarını da buradan yapıyorsunuz. Biraz Audi'lere özenmişler mi sanki acaba diye düşünüyorum. Koltuk havalandırmamız 2 kademeli. 3 kademeli değil. Koltuk ısıtmamız da aynı şekilde 2 kademeli. 3 kademeli değil. Otomatik klima özelliğimiz var. Bu aracın sevdiğim bir özelliği daha var. Hava temizleme özelliği var bugünkü aracımızda. Bir de Tiggo 8'lere bindiğimde şunu fark ettim arkadaşlar. İçi gerçekten çok güzel kokuyor. Böyle parfüm kokuyor. Yanlış bilmiyorsam bugünkü aracımızda parfüm de vardı diye hatırlıyorum. Bu fan ayarını ayarlıyorsunuz. Aynı yani hem burada dokunmatik olarak hem de buradan fiziksel olarak yapabiliyorsunuz. Buradan da sağ tarafın fanını, sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. İşte mesela arka tarafta olsun mu? Arka tarafta olsun diyelim. Burada neyimiz var abi? Şanzımanımız var. Şanzımanın vites topuzunu ben gerçekten sevdim. Kötü yorum yapmayalım lütfen. Burada güzel bir espri konusu çıkıyor ama vites topuzunun şöyle güzelliği var. Bakın park şöyle yukarıda. Abi şurayı çok güzel yapmışlar. Işık değil bu arada. Bilginiz olsun. Başlatıcımız burada. Start stop. Gördüğünüz gibi. Hani burayı da güzel yapmışlar. Dörtlü flash yönü ben çok beğenmedim. Biraz saçma. Böyle bir sesi var. Başka neyimiz var burada? Kamerayı görüyorsunuz. Burada ayarları görüyorsunuz. Bakın diyor ki işte karşılama ışığı aktif olsun mu olmasın mı falan mı filan mı. Bugünkü aracımızın bir güzel özelliği daha var. Şöyle anahtardan çalışabiliyor. Bugünkü aracımız anahtarımız da bu şekilde gösterecek olursak. Araç kapalıyken basılı tutuyorsunuz. Kendiliğinden açılıyor. Yani araç çalışıyor. Herkes çekmiş o yüzden ben çekmek istemedim. Şöyle gördüğünüz gibi burada park sensörü iptalimiz var. İşte burada modlarımız var. Nedir abi? Spor modu olsun. İşte Eco modu olsun. Veya da normal modda devam etsin gibi. Başka elektrikli el frenimiz var. Oto hold'umuz var bugünkü aracımızda. Buraya böyle güzel bir cep yapmışlar. Ya telefonunuzu da koyabilirsiniz buraya. Şu şekilde. Veya anahtarı da telefonunuzu buraya koymak istemezseniz anahtarınızı da buraya böyle sıkıştırabilirsiniz. Hatta ikisi birden sıkışıyor mu? Sıkışmıyor. Başka neyimiz var abi? Ses tuşumuz burada. Böyle çırt 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 açılıyor. Parlayan ay kalpte. Sesimiz bu şekilde. Bastığımız zaman da medya sistemi bu şekilde kapanıyor. Gördüğünüz gibi. Kapanınca da burada 2-3 tane fotoğraf var. İşte uzay teması var. Deniz var. Çakıl var falan var filan var. Burada 2 tane neyimiz var abi? Bardaklığımız var. Büyük. Şu küçük bu arada. Kol dayaması ileri geri olmuyor. Alçaklık yükseklik ayarı da yok. Burada kol dayamasının burada 2 tane USB çıkışımız var. Kol dayaması da hani böyle yani içinde buzdolabı var. 5008'de de vardı. Bunda da var. Burayı da böyle kapattık. O zaman şöyle biraz daha yukarılara doğru çıkalım arkadaşlar. Bakın buraları falan çok yumuşak. Gerçekten benim hoşuma gitti. Yumuşacık buralar. Dokunma hissiyatı falan çok güzel. Burayı böyle açtık. Neyimiz var abi? Aydınlatmalı kapaklı bir aynamız mevcut. Burada gördüğünüz gibi. Buraya kadar gelen arkadaşım, geleneği bozmuyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Kanala abone oluyoruz. Beğendiğimiz beğenmediğimiz konuları da yorum olarak yazıyoruz lütfen. Burayı böyle kapattık. Aynanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ben çok sevdim.
Neyini sevdim abi? Şöyle gösterecek olursam. Abi aynada böyle içine doğru bombeli yapmışlar bu aynayı. Hani içerideki kişileri de çok rahat bir şekilde görüp konuşabiliyorsunuz. Hani mesela Dacia Logi'lerde 7K'larda şurada şey vardı. Ufak bir ayna vardı. İçerideki insanlarla konuşmak için, bu aynada normal arkaya bakmak için. Bu aynada tüm işleri yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda karartmalı. Şöyle yukarı doğru geldiğimizde ise aydınlatmalarımız beyaz. Benim hoşuma gitti. Burada SOS tuşumuz var. SOS tuşumuzu görüyorsunuz. Neyimiz var abi? Sunroofumuz var bugünkü aracımızda. Şöyle bakacak olursak. Gördüğünüz gibi sunroofumuz var. Sunroofu da 5008'e göre biraz daha büyük gibime geldi. Göğüs kısmı, torpido kısmı yumuşak. Güzel. Başka şöyle torpidoya doğru gelecek olursak. Torpido gayet yavaş açılıyor. Güzel ama kötü tarafı ne abi? İçinde herhangi bir kaplama yok. Torpidomuzu böyle kapattık. Ön tarafta anlatacağımız bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Emniyet kemerleri, onları arkada göstereyim size. O zaman ne yaptık? Videoyu beğendik. Kanala abone olduk. Ne yapıyoruz? Arka tarafa geçiyoruz. Tiggo 8 Pro'nun arka tarafına doğru gelirken arkadaşlar gördüğünüz gibi arka camlarımız zaten renkli. Yani filmli de diyebiliriz buna. Kapı kollarımız yanlamasına yerleştirilmiş, tutup çekmeli. Kapı seslerimiz bu şekilde. Kapılar gerçekten ağır. Kapımızı açtık. Aynı ön tarafta olduğu gibi çok güzel kaplaması var. Buralar yumuşacık. Buralara bakalım. Çinler buradan az bir şey çalmış. Aynı herkes gibi. Buralarda sert. Neyimiz var abi? Arka tarafta kör nokta uyarısı var. Arka kapıyı açarken eğer arkadan araç geliyorsa bakın buradaki sensör yanıyor. Işık yanıyor. Kapı kollarımız yine aynı bu şekilde. Burada Tiggo yazımızı görüyorsunuz. Burada bir kaplamamız var. Öndeki gibi aynı. Buralarda taba rengi döşeme ama buralar biraz daha sert. Dokunuş hissiyatı olarak. Buralarda sert. Mesela bakın burada Tiggo yazımız var ama buradaki ışıklı değil. Sadece öndeki ışıklı. Koltukları tekrar söyleyelim sizlere. Abi koltuklar hani bu şekilde. Ön tarafın koltukları biraz daha yumuşak. Arkadanki biraz daha sert, bilginiz olsun. Şöyle yavaştan aracın içine doğru oturduk. Tiggo 8 Pro'nun arkasına geçtiğimizde arkadaşlar öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.86, 100 kiloyum. Hani böyle içine doğru başlamışlar gibi olmuş. Gayet güzel olmuş. Burası böyle gayet güzel, derin. İlerleyen zamanlarda da biraz sarkabilir ama bilginiz olsun. Dikişler falan hoş, güzel olmuş. Abi cam tavan gerçekten araca güzel bir hava katıyor. Arka taraftan da bu şekilde gözüküyor aracın önü. Burada tuşlu ışıklandırmalarımız var arkadaşlar, bilginiz olsun. Şoför tarafında herhangi bir tutamaç yok. Diğer taraflarda tutamaçlarımız mevcut, bilginiz olsun. Arkada neyimiz var abi? Burada gördüğünüz gibi 2 tane havalandırma menfezimiz görüyorsunuz. Altında bir tane USB portumuz var. Onun altında ise böyle bir tane cebimiz var. Benim en sevdiğim özellik ne oldu bu araca binince? Evet, gördüğünüz gibi burası. Bir Superb'de değilsiniz arkadaşlar. Bir Tiggo'dasınız. Buradaki koltuğu bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz veya da böyle ileri geri yapabiliyorsunuz. Şöyle yapsak acaba bu koltuk komple yatıyor mu? Merak ettim. Şöyle bir bakalım bakayım. Videonun burasını büyük ihtimal hızlandıracağım. Koltuk yatmıyor. Hani ileri doğru yatmıyor ama şöyle kocaman bir alan oluşturuyor size. Yani makam aracı olarak da kullanılabilir. Neden kullanılmasın çünkü. Herhangi bir şaft tüneli çıkıntısı çok yok yani. Var ama şöyle gördüğünüz gibi çok ufak bir çıkıntı var. Şöyle aracın ortasına doğru geçtim. Abi aracın ortasına değil de şöyle en sağına geçtim. Burada gerçekten bak benim gibi iri yarı big boy bir adam, 1.86 boy 100 kilo bir adam bacak bacak üstüne atıp oturabiliyor. Ama öndeki koltuk bu pozisyondayken. Biraz önce tam kapatmıştık yani. Tam kapatmaya çalıştık. En fazla bu kadar kapandı koltuk. Gayet rahatım. Gayet hoş. Hoşdur ama ben hani değil tabii ki de, gayet güzel. Boy olarak şu an biraz yayıldığımdan dolayı gayet rahat. Yayla gibi içerisi. Koltuklar ileri geri oluyor mu? Ona bakalım bir de. Şöyle yapacak olursak. Sağ tarafın koltuğu ileri geri oluyor arkadaşlar. Bugünkü aracımızda 5008'e ek olarak neyimiz var? Tabii ki de burada bir kol dayaması mevcut. Gördüğünüz gibi. Hani kol dayaması da böyle yumuş çok güzel.
Herhangi bir kalem vesaire yok ama en azından bir kol dayama, 2 tane bardaklık var. Bu da güzel. Ama herhangi bir bagaja erişim de yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burayı böyle kapattık. Koltuklar diyorduk. Koltuklar diyorduk. Sağ taraf ileri geri oluyor arkadaşlar. 5008'de 3 koltuk birden ileri geri oluyordu. Sol tarafa geçelim. Bir de sol tarafa bakalım ileri geri oluyor mu diye. Koltuklar 2+1 düzene sahip. Belki bu ikili oluyordur. Aynen. Şöyle göreceğiniz gibi bu 2 koltuk birden oluyor. Sol tarafta. Sağ taraftaki tek koltuk oluyor, bilginiz olsun. Hani gayet rahat. Aşağı yukarı şöyle 5 parmak falan. Rahat. Öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Ne yapıyoruz? Videoyu beğendik. Kanala abone olduysak bir de bagaja geçelim. Tiggo 8 Pro'nun arka tarafına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar, biraz önce zaten göstermiştik. Bagajımız elektrikli. Gördüğünüz gibi bagajımız bu şekilde açıldı. Kocaman bir bagaj hacmi var. Ama koltuklar kapalıyken. Gördüğünüz gibi 7 koltuk birden açık. Şu koltuğu buradan çok rahat bir şekilde kapattık. Abi bu aracın arka tarafında benim beğendiğim gerçekten özellikler var. Mesela burayı da böyle kapattık. Bak şöyle bir şey söyleyeceğim. 5008'de bu koltuklar çıkıyordu. Bunda çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bagaj dümdüz oldu ama 5008'de bu koltuklar çıkıyordu. Bunda çıkmıyor. Oradan bir eksi. Şöyle koltuklarımızı yatırdık. Araç şu anda 5 koltuklu halde. Bu 5 koltuklu halde arkadaşlar, bugünkü aracımızın bagaj hacmi 1179 litreymiş. Yani 5 koltuklu hali. Eğer bu 2 koltukları da yatırırsak toplam 2101 litreye çıkıyormuş. Yani devasa bir bagaj hacmi var gerçekten bugünkü aracımızın. Şöyle bir özelliği daha var abi. Bakın mesela burayı da böyle kapatıyorsunuz. Burada bir pandizot var. Mesela 5008'de bu da yoktu. Burada işte kirkomuzu vesaire görüyorsunuz. Bu pandizotu da buradan kaldırıp çıkartıyorsunuz. Eğer 7 kişi bu araca binmiyorsanız, bagajınızı da kapatmak istiyorsanız şuradaki yuvalarına, nerede hemen şöyle göstereyim size. Bir tane şurada, bir tane de şurada yuvası var. O yuvalara pandizotu koyuyorsunuz. Pandizotu böyle kapatabiliyorsunuz. Daha güvenli bir bagaj hacmi sunuyor size. Bir tane 12 volt soketimizi görüyorsunuz burada. Başka burada askı aparatı var. Burada da poşet asma yeri var. Burada havalandırma menfezi var. 5008'de yoktu mesela bu. Şurada bir tane gözümüz var. Bir tane bardaklığımız var. Aynı şekilde sağ tarafta da bir tane gözümüz, bir tane bardaklığımız var. Havalandırma menfezimizi burada görüyorsunuz. Burada ise havalandırma ayarını, yani fanı buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tiggo 8'in bagajı gerçekten güzel. Tiggo 8'in malzeme kalitesi de gerçekten güzel. Şimdi şöyle yaptık. Söylemeyi unuttuk, buralar tabii ki de sert. Bagaj abi sonuçta. Çok da bir şey beklemek lazım. Bir tane burada tutma kolumuz var. Ama buna gerek yok. Çünkü bugünkü aracımız elektrikli bagaja sahip. Bagajımız kapandı. Buraya kadar gelen arkadaşım hala videoyu beğenmediysen ayıp sana. Ne yaptık? Biliyorsunuz normalde ben burada videoyu kapatıyorum. Ama biraz da Tiggo 8 ile gazlayalım. Bir 0-100 yapalım. Biraz sürüş yapalım. O zaman hadi sürüşe. Arkadaşlar Tiggo 8'in içine geldik. Neyi söylemeyi unuttuk? Buradaki arayı söylemeyi unuttuk sizlere. Maalesef. Burada da şöyle bir ara kısım var. Tiggo 7'de anlatmıştım. Aynısı. İki parçalı. Şöyle emniyet kemerimizi taktık. Aracımızı D'ye aldık. El frenimizi indirdik. Camlarımızı kapattık. Bir sürüş yapalım bugünkü Tiggo 8 Pro'muzla. Arkadaşlar araç benzinli olduğundan dolayı gerçekten biraz güçlü bir araç. Teknik detayları falan zaten vereceğiz. Şu an bütün sürüş asistanları açık, bilginiz olsun. Bu araçta neyi fark ettim abi? Yaparsak evet. Bu araçta şunu fark ettim. Mesela çok yumuşak bir araç. Hani 5008 bu araca göre biraz daha sıkı bir araç, sert bir araç. Biraz daha sert bir araç, sıkı bir araç. O yüzden 5008'in yol tutuşu biraz daha iyi gibi. Hani bu aracın yol tutuşu 5008 kadar iyi olacağını düşünmüyorum. Tabi hemen linçlemeyin, bakacağız. Şu an inceleyeceğiz. İnceleme aşamasındayız. Yumuşak.
Ama şöyle aracın şöyle bir artı özelliği var. Mesela 5008'de buralardan geçerken aynı istikameti kullanıyorum. 5008 böyle biraz daha pat pat geçiyordu. Bakın neredeyse hızımı bile düşünmüyorum ama bu araçta süspansiyonlar darbeyi biraz daha emiyor. Şöyle hızlı bir çıkış yapalım. Şunu kamera netliyor mu bilmiyorum ama bakın mesela önümüzdeki aracın kaç mesafede olduğunu, hani kaç metre mesafede olduğunu gösteriyor bize. Böyle bir güzel özelliği var. Dediğim gibi bunu isterseniz buradan böyle işte yakın, orta, uzak gibisinden de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada duralım. Dörtlümüzü yakalım. 0-100'üze başlayalım arkadaşlar. 13.12 idi. Ama o araç dizeldi. 1.5 litreydi. Bu araç 1.6 litre benzinli. Spora alalım bu aracı da. Haksızlık olmasın araçlara. O da spordaydı. Bu da sporda olsun. Şu an spor modunda bu da. Yol müsait olsun. Direkt kalkalım arkadaşlar. Şöyle sinyalimizi verelim. Yol müsait oldu. 1, 2, 3. Gaza oturduk. %100. Hatta 100'ü geçtik bile. Yani 8.95, 9 saniye diyebiliriz abi. Hatta bir 0-100 daha mı yapsak acaba diye düşünmedim değil. Biraz geçtik çünkü. Tekrar bir 0 yapalım. Şöyle yol müsait olsun. Tekrar bir kalkış sağlayalım. Sallanıyor. Yanımızdan tır geçince sallanıyor bu arada. Şöyle 1, 2, 3. Çok hızlı patinaj çekiyor ya. 100. 7.43 saniye. Tabela tanıma özelliği bu araçta da var. İşte yol tutuşu mesela arkadaşlar, biraz önce söylediğim gibi yol tutuşu bu araç yumuşak süspansiyon olduğundan dolayı bakın burada çok 5008'deki gibi girmiyor. 5008'de lap diye giriyordu. Burada biraz daha böyle yaylanarak giriyor. Aynı şekilde mesela 5008'de de biraz önceki istikametin aynısında gidiyorum. Hani 5008 böyle biraz daha sıkı giriyor yola. Ama bu araç biraz daha böyle şey olduğundan dolayı, işte yumuşak süspansiyon olduğundan dolayı çok da iyi yol tutuyor denemez. Belki de denebilir. Bilmiyorum. Önümüzdeki Corolla'yla mesafeyi ölçüyor. Kısa mesafe yapmıştık. Bakın orta yaptık. Şerit takip asistanı neden kapalı? Şöyle açalım buradan. Abi gidiyor bu araba ama bu arabanın şöyle bir sıkıntısı var. Fren dozajlamasını iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü fren dozajlaması biraz farklı. Hani böyle dibine kadar basmanız gerekiyor frene. Aksi takdirde durmuyor. Ha 5008'de o yoktu. 5008'e biraz daha hafiften ayağınızın ucuyla dokunduğunuzda sönümleme yapıyordu. Duraklama yapıyordu. Bunda onu yapmıyor bak mesela. Size onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. İşte bu mesela benim için bir eksidir. Çünkü alışmışız biz güneşli günlere. Tiggo sabahın 4'ü 5'i. Ha şöyle bir artısı var. Mesela bu aracı çoğu insan hala bilmediğinden dolayı şöyle trafikte bir kafasını çevirip bakıyor. Lan neymiş bu araba acaba gibisinden. Kör nokta uyarısı bu araçta da vardı. 5008'de de var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sürüş pozisyonunda sizden ricam her zaman elleriniz şöyle iki yanda olsun. Yani 9'u çeyrek geçe olsun. Bakın burada da diyor ki şeritten çıkıyorsun. Ama çıkmıyorum aslında. Böyle gitmem gerekiyor. Ya arabanın her yerinde kamera olması vesaire olması bir yandan iyi olmuş. Neden olmuş? Çünkü çok iyi derecede araç kullanmayı bilmeyenler için bir yandan iyi. 5008 videosunda da söylemiştim. Böyle kavşaklarda lütfen sizden ricam aynaya güvenmeyin. Şöyle kafanızı çevirin, bir sola doğru bakın abi. Bakın gidiyor abi. Gerçekten güzel gidiyor. Pıtır pıtır gidiyor ama hani böyle biraz freni köklemeniz gerekiyor durmak için. Arkadaşlar sizlere bugün dilim döndüğünce, elimden geldiğince Chery Tiggo 8 Pro'yu anlatmaya çalıştım. Belki yanlış söylediğim şeyler olabilir. Belki hatalı verdiğim bilgiler olabilir. Sonuçta biz de insanız.
Siz de aşağı saygı çerçevesi içerisinde yorum olarak bunları yazabilirsiniz. Bak burayı yanlış söyledin, buraya eksik söyledin. Veya işte hani daha fazla karşılaştırma videosu isterseniz, bakın lütfen aracı devralın dedi. Daha fazla karşılaştırma videosu isterseniz bunları da aşağı yorum olarak yazarsanız biz de çok mutlu oluruz arkadaşlar. İşte ne bileyim şu araçta bu arabayı karşılaştır, bu arabayla bunu karşılaştır gibi yazarsanız bizim de hoşumuza gider. Buraya kadar gelip videoyu izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için ya da bu bilgileri veya bu yolculuğu benimle paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, burayı eksik, burayı yanlış söylediğin dediğin yerler varsa oraya da aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen. Bu haftalık benden bu kadar. Haftaya da bunları işte 5008'in bu artısı var, Tiguan'un bu artısı var, 5008'in bu eksisi var, Tiguan'un bu eksisi var gibi masa başı sohbeti videosu düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olmayı, haftaya gelecek olan videoyu beklemeyi ama en önemlisi de kendinize iyi bakmayı kesinlikle unutmayın. Görüşmek üzere.